Esselamu Aleyküm, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Bir buçuk hafta önce sıkça sorulan sorulardan birine cevap verdim. Şimdi ikinci soruya geldik. Ne geldik? İkameti nasıl alacağız? Aa, Birçok arkadaşımız evet. bize bu soruyu soruyor. Benim de yabancı bir eşim var. Türk vatandaşlığı yok. Türkiye'ye geldiğimizde buna nasıl bir ikamet alırız, nasıl oturum alırız? Bu işlemler nasıl, nereden nereye başvuracağız, hangi belgelere ihtiyacımız var? Bu takım sorular sürekli geliyor bize. Evet. Nasıl? Senin ikametini almak zor oldu mu? Zor değil, Değil mi? zor değil ama ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptık? Neyi ne yaptık? İkametimi nereden aldık? Nerede aldın? Göç idaresinden aldık. Evet, göç aldım. Oraya başvuru yaptık. Oradan aldık. Evet. Evet. Ne oldu? Neye heyecanlanıyorsun? Ben bilmiyorum. Evet, göç gitti. Sayda bir süredir video çekmediğinden, kameranın önüne geçmediğin yine bir heyecan sardı Sayda'yı kamera önünde bulunmak için. Gülme tutuyor. Evet arkadaşlar. Evet. İkamet izni nasıl alınır? Biz bugün konuşacağımız ikamet türü evlilik üzere alınan ikamet izni. Bunun değişik farklı ikamet izinleri var. Biz bugün bizim aldığımız hakkında konuşacağız. İlk önce ne yaptık? Göç gitti. Evet, göç idaresine gittik. Yo, bu normal. Evet, göç gitti. Evet, göç idaresine gittik. Bunu Google'dan girdiğiniz vakit her ilde bulabilirsiniz. Her ilçede bulunuyor. En yakın göç idaresine gittik. Oradan Sayda'nın başvuru formunu önce aldık. Başvuru formunu aldık. Arkadaşlar orada zaten memurlar bir liste halinde veriyor gerekli belgeleri. Bunların hepsini toplamak zorundayız. Ve bakalım, liste benim de yanımda var. Ne yaptı? İlk önce gereken belgeler. Bunların ne belgesi olduğunu ve nereden alabileceğinizi de açıklayacağız adım adım. Dediğim gibi önce ikamet izni başvuru formu. Bu yanılmıyorsam 2 sayfalık bir şeydi değil mi? Evet. Evet, bunu dolduruyoruz. Bunu dolduruyoruz. Yani zaten dolduracağın kısımlar hepsi yazıyor. Açıklaması da yanında. Ondan sonra tabii ki pasaport veya bunun yerine geçebilen bir belge. Hem aslı lazım başvuru yaparken hem de bunun önlü arkalı fotokopisi. Buraya kadar çok basit. 4 tane de biyometrik fotoğraf. Yani bunu Türkiye'de her köşede çektirebiliyoruz. Evet. Herhangi bir fotoğrafçıya girdiğinizde oradan derseniz ikamet izni için bize biyometrik fotoğraf lazım. Hepsi ne olduğunu biliyor. Onu oradan çekebiliyoruz. Bu ben bilmiyorum isim ne söyleyeyim ama huwelijksaktı yaptı. Evet, o daha gelecek. Listeyi tek tek geçiyorum. Tamam. Yoksa çok karışık olacak. Evet. Fotoğrafları çektikten sonra bir karışık ilk noktası bu. İkamet izni alacak kişi ve eşi ikisinin de geçerli bir sağlık sigortası olması gerekiyor. Bunu herhangi bir sigortacıya girdiğinizde oradaki çalışan arkadaşlara abim ya da ablam ikamet izni almak için benim sağlık sigortama ihtiyacım var. Bunu dediğiniz an hepsi biliyor ne olduğunu ve bunu burada gayet iyi yardımcı olurlar. Bunun masrafı 2024'te biz kaç lira ödedik? Toplam 2900 TL. Toplam. Seninkiyle benimki beraber.
Evet. Sağlık sigortası Sonra- o kadar bir şeydi. Hı. 2.900 lira sağlık sigortası. Ben bilmiyorum. Ee, Yapmıyorum. Şimdi başvuru yaparken evlilik üzere oldu mu? Mesela ben Türk vatandaşıyım. Eşim daha henüz değil. Ben Sayda'ya bu durumda kefil olmuş oluyorum. Evet. Haliyle benim de bana özel bir belgem var. Bu da eklenmesi gerekiyor. Bu da adli sicil kaydı. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğinize dair bir sicil çıktısı. Yani hapis yatmadığın, suç işlemediğin, böyle karışık işlere karışmadığına dair bir kayıt lazım. Bunu da nereden alabiliriz? E-Devletiniz varsa E-Devlet'e girip bunu kolaylıkla indirip e, yazıcıdan çıkarabilirsiniz. Ha, o yoksa en yakın Hay. en yakın emniyet müdürlüğüne ya da karakola başvurup oradan kimliğinizi verip çıkarttırabilirsiniz. Bu da gayet basit elde etmesi. Evet, benim kefil olmamın nedeni. O aşamaya geldik. Şimdi ikamet izni boyunca ilk verdikleri zaten 1 senelik. İkamet iznini şimdi benim neden kefil olmak zorunda kaldığım noktaya geldik. Arkadaşlar, şimdi normalde ikamet iznine başvuru yaptığımızda Türkiye'de geçimini nasıl sağlayacak diye bir soru oluşuyor. Yani öyle boş boş Türkiye'de oturulmuyor. Yani ikamet iznini kesinlikle vermezler. Ya da bir özel durum olacak. Mülteci ya da savaştan kaçtın ya da hayati bir tehlikeden kaçtığına dair. O zaman devlet özel bir koruma altına alıyor. Ama bunların hiçbiri olmadığı an Türkiye'de geçimini nasıl sağlayacaksın diye bir soru soruyorlar. Ve bu konuda Sayda benim eşim olduğundan dolayı ben Sayda'ya kefil oluyorum. Benim gelirim Sayda'nın geliri olarak geçiyor. Ben de diyorum benim eşimdir. Ben eşime her şeyiyle bakacağım. Yani haliyle maddi imkanını sağlayacağım. Burada yaşamını sürdürmesi için. Evet, onu da aldığımızda bunu nasıl gösterebiliriz? Bankadan bir çıktı alabiliriz. Yani hesapların bir çıktısını alabiliriz. Buradan gelirler, giderler falan görünmesi lazım. Bu olmadığından mesela bizim bazı arkadaşlarımız var, emekli oluyor ya da yurt dışından geliyor, yurt dışından bir geliri oluyor. Yani herhangi bir şekilde onları da gösterebiliyoruz. Yani maaş kağıtlarını göstermemiz yeterli. Yani biz öyle yaptık. Biz bankadan çıktılarımızı gösterdik. Öylesiyle bunu da ekledik dosyaya. Evet, sonuncusu değil. Bir sonraki. Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almadığına dair mühürlü ve imzalı bir belge. Resmi olarak bu gerekiyor. Bize sordular mı? Sordular. Biz de dedik ki biz yeni yerleştik Türkiye'ye. Yani 3 sene bile olmadı. Bırak ki bu başvuruyu yaptığımızda 3 ay bile olmadıydı. Dedik böyle bir şey biz hiçbir zaman başvuru yapmadık ki böyle bir imkandan da faydalanmadık. Yani olmadığı yerde bunu eklemeye gerek yok. Onu zaten göç idaresinde çalışan memur arkadaşlarımız size açıklar. O olmayacağına dair, olmayacağı gibi bunun bir mühürlü, imzalı bir belgesi de olmuyor tabii ki. Yani bunu yapmadıysanız, kullanmadıysanız geçebilirsiniz. Böyle bir şeyden faydalandıysanız bunu imzalı, mühürlü galiba mahallenin muhtarından alıyorduk. Yani oradan alabilirsiniz. Evet. Bir sonraki adım, bir sonraki belge. Adres kayıt sisteminden bir çıktı. Yani bu çok zor bir sözle oturduğun yerin ispatı. İkamet edeceğiniz yeri göstermeniz gerekiyor. Biz mesela Aksaray'a yerleştiğimizden Aksaray Belediyesi'nden zaten şeyimizi aldıydık. İkametimizi yazdırdıydık. Orada nerede yaşayacağımızı, adresimizi falan
çıkardıydık. Haliyle aynı belediyede de orada çalışan arkadaşlardan talep ettik. Dedik böyle böyle bir forma ihtiyacımız var. Adresimizin yazıldığı, ikametimizin olduğu yeri göstermemiz gerekiyor. Bu da gayet basit bir şekilde çıktısını verdiler. Onu da dosyaya ekledik. Bir sonraki aşama. Yani özel durumlarda bir takım özel belgelere ihtiyaç duyabilirler. Bunu sorabilirler. Bizim durumumuzda böyle bir şey yoktu. Bunlarda ne düşünebiliriz? Mesela biz ikimiz de Hollanda vatandaşı olduğumuzdan çifte vatandaşlığımız var. Saida'dan özel bir belge talep etmediler. Ha, ettiler. Ne Bizim acaba? evlilik cüzdanımızı. Evet. Yani bizim evliliğimiz hem Türkiye'de geçerli, Türkiye'de evlendik ve kayıtlı, hem Hollanda'da kayıtlıyız. Evliliğimizi hem burada belediyede yaptık hem Türkiye'de yaptık. Evet. Ee, Bu biraz zor değil. Bu zor değil ama çok dikkat edilecek bir nokta. Evet. Çünkü bizim huwelijksaktı, evlilik belgemiz ne zaman geldi? Orijinalinin bize varması 5 hafta mı sürdü? Evet. Yani bayağı bir Evet. sürdü. 5 hafta. Evet. Bu yani çıkıp gitmeden önce, bu başvuru prosedürüne başlamadan önce size çok büyük bir tavsiyemiz var. Kaldığınız ülkeden, kayıtlı olduğunuz belediyeden gereken bütün evrakları, belgeleri çıkarın. Bu neler olabilir? Doğum sertifikası, evlilik sertifikası, evlilik cüzdanı, başka neler var çıkarabileceğin? Verzekering. Ha, sigorta belgeleri, onların belgeleri. Bu yeter. Yani herhalde Geboorteakte değil. Geboorteakte ne? yok, onu da yani biz yanımızda bulundursaydık işimizi kolaylaştırırdı. İstemiyorum. Yok, Söylemem. göç idaresinde istemediler ama Ha, evet. yani bazı işlere gerekebiliyor. Evet. Hollanda'dan mesela Türkiye'ye postanın varması 4-5 hafta sürüyor. Bazen de bu geç kalabiliyor. İşlemleri geciktirebiliyor. Ya da randevu aldıysanız randevuyu iptal ettirebiliyor. Yani bizden tavsiye, çıkmadan önce bunların hepsini tamamlayın, yanınızda götürün. Evet, bunların hepsini topladık. Bütün belgeleri aldık. Bunun bir harcı var. Bu başvuruya özel bir harç var. Bunu da en yakın maliyeye gidip maliyede ödüyoruz. Bu maliyede ödediğimiz o zaman kaç liraydı? 1500 mü? 1600 lira mı? Evet. Aşağı yukarı 1000, Evet. 1500, 1600 lira civarı bir miktardı. Bunu maliyeye ödüyoruz. Onlar zaten bunun dekontunu veriyor. Onu da dosyaya ekliyoruz. Başka unuttuğum bir şey var mı? Yok. Başka değil. Başka yok. Yok değil mi? Yok. Başka benim şu an galiba unuttuğum bir şey yok. Yok. Normalde her şey konuştum. Evet, anlattım hepsini. Evet. Ondan sonra bu belgelerin hepsini topluyoruz. Birlikte bir şu kapaklı dosyalar var. Dosyaya koyuyoruz. Evet. Ve şimdi ikinci bizim zorla öğrendiğimiz bir yere varıyoruz. Evet. Arkadaşlar, Göç İdaresi'nin web sitesi telefondan, yani Türkiye'de birçok devlet kurumunun olduğu gibi telefondan randevu almaya izin vermiyor. Bunun neden olduğunu ben de bilmiyorum. Hatta bunu kaç defa Göç İdaresi'ne gittik, dedik abi biz randevu alamıyoruz. Randevu sürekli takılıyor. Alamadık, olmuyor. Şurada 2 haftamız kaldı, nasıl yapacağız bunu? Onlar da çözemedi. Sonradan uğraşarak keşfettik. Randevu alacağınız zaman illa bir laptoptan ya da bilgisayardan girin arkadaşlar. Oradan kabul ediyor. Oradan 2 dakikada ben randevuyu aldım. Evet. Gereken bütün bilgileri zaten söylüyor, soruyor.
Oradan dolduruyorsun. Bütün dosyayı tamamladıktan sonra randevuyu alıyorsun. Ve randevunun olduğu zaman göç idaresine gidiyor. Evet. Göç idaresinde ne yapıyorlar? Bu belgelerin hepsini veriyoruz. Yanımızda bir kimlik, pasportumuz da bulunması gerekiyor. Göçte fotoğrafta yaparız. Aynen. Ondan sonra orada da bir fotoğraf çekiliyor. Evet. Bu Evet, parmak izlerin alınıyor. ben bilmiyorum ismini. Aynen. Bunlar parmak izi. Ya parmak izi Yani böyle yaptı. bana aşağıdan siz kameradan görmediniz de böyle aşağıdan diyor şunları da yaparız. Evet, parmak izi Evet, yaparız. parmak izleri alınıyor. Evet. İşlemlerin bütün hepsi sisteme yerleştiriliyor. Ve bunu onay alması için devlete yollanıyor. Zaten bütün belgeleri doğru düzgün bir şekilde topladıysanız onaylanacağı, yani evlilik nedeniyle ikamet izni başvurusu yapıyorsanız yani %99 onaylanır. O onay geldikten sonra senin ikamet izninin kartının gelmesine kadar sürdüydü. 2 hafta. Ne? Hayır. 2. Ya 2 hafta. 2 hafta mı? 2 weken. Ha, 2 hafta doğru. Evet. Ha, 2 hafta içinde geldi. de yani bu ikamet iznine özel olan kimliklerin kartı geliyor. Ya. Evet. Yani eve geliyor, postacı getiriyor. Postacı tabii resmi bir belge olduğundan kapıyı çalıyor, Evet. imza alması gerekiyor. Evde olmadığınız zaman bunu en yakın muhtara, mahallenin muhtarına teslim ediyor ve bir not bırakıyor. Şu muhtardan gidip alabilirsiniz. Sizin belgeniz gelmiştir, kartınız gelmiştir diye. Evet. Evet, bu belgelerin hepsini toplamak ne kadar zamanımızı aldı? Ne kadar sene. zamanımızı aldı? Arkadaşlar biz bu başvuruyu 2 hafta mı, 3 hafta mı sürdü başvuru yapmamız? Bütün belgeleri toplamamız. Normalde yok. Ben de yok. Hayır. Ha. Bizim şu an Aa. bu sefer ne kadar? 2-3 hafta sürmedi mi? Evet. Yani 2-3 hafta sürdü bizim başvurumuzu, bütün belgeleri toplamamız, halletmemiz. Ha, şimdi bir daha yapsak ne kadar sürer? Bilmiyorum, bir sene mi? He? Bilmiyorum. Bir sene. Yok. Aa, ne? Ben bir dakika. Şimdi başvuruyu tekrar yapsak, belgelerin hepsini toplamak ne kadar sürer? 2 saat. Doğru. Normalde 2 saat. Yani Her şey var. 2 saat bizde her şey yaparız ama yani biz de tabii acemiyiz arkadaşlar. Çok Bunu stres var ilk bende. defa yapıyoruz. Yani bir hata yapmak istemiyoruz. Bir belgede sorun çıkar, işimiz gecikir diye evet. yani bayağı bir stres yaptık. Evet, çok stres yaptı. Ama şimdi tekrar yapmak zorunda kalsak bu belgelerin hepsini toplamak 2 2-3 saatimizi anca alır. Evet. Yani o kadar Normalde. basit ya, belgelerin hepsini toplamak çok- o kadar basit. Ama çok şükür elhamdülillah her şey yaptı. Evet. Normalde ben yapmıyorum. Türkiye, Hollanda geleceğim. Aynen. Lazım. Aynen. Yani bunu vaktinde yapmadığınızda yani eşinizin yurt dışına çıkması gerekir. Evet. Kaç? 3 ay Üç- çıkması gerekecek. 3 ay çıkması. Yani o zaman tekrar gelecek. Yeniden aradan 6 ay geçmiş olacak. Evet. Evet. Şimdi dediğimiz gibi önemli bir nokta daha var. Geçici ikamet iznini aldık. Evlilikten dolayı aldık. Bunun geçerliliği 1 sene. Yani Evet. 1 sene geçmeye kala. Yok. ikamet izni Evet, ikamet bir sene. izni geçmeye yaklaştığında 2 ay önceden bu izni uzatmanız gerekiyor. Yani biz yakında dolacak. Biz şu an Temmuz'dayız. Biz Ağustos'ta uzatmamız gerekiyor. En azından başvuruyu yapmamız gerekiyor. Yok.
O zaman November'da nee. Desember ne? Aralık. Ben unuttum. Aylara Bir daha dakika, geçemedik Almanca arkadaşlar. konuşuyorum biraz. Ayları daha bilmiyoruz. Ayları soruyor. Evet. December is die verlopen. Aralık'ta sona erecek. November moeten we aanvraag doen. Verlenging. Kasım'ın başında başvuru yapmamız gerekiyor. Evet. Evet. Yani o zaman Ama bu tekrar Aralık'tan sonra işte ilk ikamet izni aldığınız tarihten sonra bir sene uzatılıyor. evet. Bu toplam 3 sene böyle oluyor. Yani Ama bende bir sene var. senin bir senen kaldı. Çünkü Türkiye'de bizim evlilik tarihimizi Yaptı. kabul ediyorlar. Evet. Yani bir Türk vatandaşıyla evli olup 3 sene sonra vatandaşlığa girebiliyor yabancı uyruklu insanlar. Evet. O yüzden Said Hanım bu uzatması, son uzatması, ondan sonra inşallah Türk vatandaşlığına geçecek. Evet. Evet arkadaşlar, bir de böyle bir şey var. Bizim yurt dışından gelen arkadaşların bazıları Türk devlet kurumlarında çalışan memurlarımıza, görevlilerimize yok bize şöyle davrandılar, yok böyle muamele ettiler, yok böyle bir cevap verdiler ya da böyle terslediler diye bir söylentisi var. Ben kendi tecrübemizden size diyebilirim ki bu kesinlikle böyle bir şey değil. Yani herhangi bir sorunuz olursa olsun, herhangi devlet kurumu olursa olsun, oraya gittiğinizde adam akıllı, saygılı bir şekilde bu soruyu sorduğunuzda bütün arkadaşlarımız orada size yardımcı olacaktır. Görevlilerin hepsi güler yüzlü olacaktır. Bu tamamen sizin kendi tavrınıza bağlı olan bir şey. Yani biz mesela giriyoruz, farkındaysanız ben herkese abim, ablam, Evet. amcam, dayım Evet. o şekilde Konuşuyorum. tabir ediyorum. Daha bir gün olsun bizi tersleyen birisi olmadı. Yani göç idaresinde işimiz oldu, gümrük dairesinde işimiz oldu, konsolosluklarda işimiz oldu, yani belediyelerde işimiz oldu. Yani her yerde bir işimiz oldu. Ama doğru düzgün bir şekilde sorularını sorduğun takdirde oradaki görevli memurlarımızın hepsi size yardımcı olacaktır. Evet. Yani bundan demek istediğim, bir anlamadığınız bir nokta mı var? Bilmediğiniz ya da işin içinden çıkamıyorsanız gidin bir başvurun ya da böyle bir kapıyı tıklayın, söyleyin. Kusura bakmayın, selamünaleyküm. Benim bir sorum vardı, bunu çözemedim. Yabancısıyım, acemiyim bu konularda. Bana yardımcı olabilir misiniz? Yani %100 garantiliyorum. Orada bir işi olmayan bir görevli Evet. size kesinlikle vakit ayırıp size yardımcı olacaktır. Evet, insanlar burada çok yardım et. Aynen. Yani Güzel. sen Ama mesela Saida o zamanlar Türkçeyi bu kadar iyi de bilmiyordu. Şimdi o bugüne göre o zamanlar hiç bilmiyordun sayılır. evet. Saida'nın yarım Türkçesine bile yani öyle bir sabırla karşıladılar ki, öyle bir güler yüzle yardımcı olmaya çalıştılar ki, yok strese girmesin. İşlemdir bu. Bu prosedürdür. Yani Evet. bunu illa yapmamız gerekiyor. Yani çok Evet. Ama normal konuşuyorum. Biraz sabır var, respect ne? saygı. Saygı yaparız. Sen de ne istersen yap. İnsanlar Sen neyi görmek istiyorsan karşıdan sen evet, de onu göster. Evet. 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 Bu işte. Normal konuşuyorum. Agresif değil. Yani sabır konuşuyorum. Herkes yardım et. aynen. Öyle olduktan sonra herkes yardım eder. Karşıdaki de bir insan. O da bir işinin başında, bir görevinin başında. O da bütün gün orada herkesin stresini, derdini çekiyor. Yani bir de şöyle düşünün, onun yerinde siz olsaydınız, senden önce belki 50 kişi buna küfür etmiştir ya da bağırmıştır, çağırmıştır, zorlamıştır, azar etmiştir. Yani sen de 51. kişi olduğunda tabii bu adamın morali de kalmaz, keyfi de kalmaz. Sen de bir tık saygısızlık yaparsan ya da sen bunu yapmaya mecbursun, illa da yapacaksın dersen, Yardım edelim. arkadaşlar karşıdaki de bir insan. Saygı, sevgi
her işi hallettirir. Yani bizden en büyük son bir tavsiyemiz de o olsun. Bu Türkiye'nin her yerine geçerli. Evet. Değil mi? Evet. Yani Doğru. Doğru. böylesiyle biz de işte Sayda'ya ikamet iznini aldık. Gayet kolay geçti. Hiçbir sorun çıkarılmadı. Yani ufak tefek şeyleri ufak tefek böyle zorluklarla karşılaştık. Ama bunu dediğimiz gibi sorarak hepsini çözdük. Gittik sorduk, gittik sorduk, gittik sorduk. Yani o kadar sorduk ki oradaki görevli memur arkadaşımız sonunda dedi ya ben sizi tanımaya başladım. İsmimizden hitap ediyordu bize. Evet. Yani bir nevi tanıdık olduk, arkadaş olmaya başladık. Evet. Yani Ama o derece sorular sorduk. O da normal. Yani onlar da orada görevini yapıyor. Yani görevinin bir parçası da size yardımcı olmak. Onlar da biliyor. Ama dediğimiz gibi saygı çok önemli. Sonuçta devlet memuru var karşınızda. Bunu unutmayın. Evet. Yani şimdi bir daha yapsak dediğimiz gibi 2 saat içinde bunların hepsini Normalde tamamlarız. ben de söyledim normalde 2 saat Yani hiç de bitti ama bizde yani iki hiç saat zor değil. bir şey değil. Ama bizde herkes yaptı. Biz bilmiyorum. Her Aynen biz zaman acemiydik. evet her zaman bizde gitti. Konuştum ne yaparız, ne istersen, ne aldım, ne Aynen. bu yaptım. Doğru mu bu? Bu Evet. belgeyi aldık ama bu doğru mu? Evet. Bu yaparız. Aynen. Bize biliyorum. 2 saat bitti. Aynen. Ama Şimdi biz de tekrar yapsak, bilmiyorum. yani şimdi tekrar yapsak 2 saatte hepsini hallederiz. Başvurumuzu veririz. Sadece randevu vaktimizi alır. Evet. Yani belki Normalde. bir hafta onu bekleriz. Ama belgelerin toplaması, gerekli olan bütün evrakları tamamlaması yani 2 saatimizi almaz. Normalde. Evet. Yani çok çok kolay. Bir de e-devlet varsa ondan daha rahat bir şey yok. Çünkü çoğu oradan çıkıyor zaten. Evet. E-Devlet'e girdin mi her devlet kurumundan istediğin belgeleri, gerekli olan bütün belgeleri çıkartabiliyorsun. Evet. Evet. Çok şükür. Evet. Aldım. Yakında Türk vatandaşı oluyorsun hanımefendi. Alayım. Normalde. Arkadaşlar izledin. Ik voelde me al aankomen. Helal. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hadi sorayım sana Sayda ne yapsınlar? Ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapsın arkadaşlar. Abone yaparız. Unutmayız. Like unutmayız. Comment unutmayız. Koment'in Türkçesi ne? Bilmiyorum. Yorum. Yorum. Arkadaşlar bir like atarsanız, ufak bir yorum bırakır da abone olursanız bizi çok memnun Sen ne edersiniz. istersen ne vraag ne? Ha Als ze nog vragen hebben. tamam onu söyleyeceğim zaten. Ben bilmiyorum. Ben Umarım umarım video az da olsa yardımcı olmuştur. Bundan hariç ya da açıklama vermediğimiz, merak ettiğiniz sorular olursa evet. yorumlara bırakabilirsiniz ya da Evet. Instagram kanalından bize yönlendirebilirsiniz. Bize yardımcı oluruz. Evet biz de yardım. Yani Hele video yaparız. hele Aksaray yakınlarındaysanız geliriz. Sizden adım adım bunların hepsini yaparız. Evet, çay Başvuruyu bile yollarız. Sen de çay yaparsın. İnşallah. Arkadaşlar şimdilik sağlıcakla kalın. Bugünkü videonun sonu buydu. İnşallah size yardımcı olmuştur. Ne diyoruz? Çok teşekkür ederim. Ve aleykümselam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Oh wacht. Zie je, ik beweeg. Ja? Wacht even krabben. Die muggen steken me helemaal kapot. Wacht, ik heb een idee. Pak die GoPro-tas. En dan? Zet die hier zo. Nee, dat is te laag. Jouw knie is te laag. Ja, lukt dat? Ik weet niet man. Ja, nou zijn ze even hoog ongeveer.
Ja, daarom zei ik, pak die GoPro-tas. En dan zeg ik, Hoe maakt niet uit. Had... oeh, grappig.